Merhaba, senin için hazırladığımız bu özel yayına hoş geldin. Bugün elimizde IFBB Pro Coach Can Ünal'ın 2025 New York Pro Vücut Geliştirme Yarışması ön değerlendirmesi var. Bayağı detaylı bir analiz yapmış. Evet, Can Ünal'ın o ilk podyum izlenimleri, hani yarışmacılar ilk çıktığında ne gördü, ona odaklanacağız. Aynen öyle. Can Ünal'ın analizinden en çarpıcı noktaları çıkaracağız. Yani kim öne çıkmış, kim belki de şaşırtmış Can Ünal'ın gözünde, bunları sana aktarmak istiyoruz. O zaman hemen başlayalım Can Ünal'ın bu derinlemesine değerlendirmesine. Şöyle ki, Can Ünal yarışmadan önce kendi kafasında bir sıralama yapmış aslında. Nick Walker 1. William Bonac 2. Regan Grimes 3, Sasan Herayti de 4. olur diye düşünmüş. Ama ön değerlendirme sonrası Can Ünal'ın gördüğü tablo biraz farklılaşmış gibi değil mi? Ünal için. Bonac da 2. Regan Grimes 3. görünüyor. Ama 4. sıra işte orada bir değişiklik var. Martin Fitzwater yani Krizo 4.lüğe daha yakın duruyor sanki Can Ünal'a göre. Peki Sasan, Can Ünal'ın ilk dördündeydi. Sasan ise Can Ünal'ın son değerlendirmesine göre belki 5. sıraya gerilemiş olabilir. Anladım. O zaman Nick Walker'la başlayalım. Can Ünal'ın analizinde ne diyor? Neredeyse tüm pozları alıyor galiba. Kesinlikle. Can Ünal'ın dediğine göre ön çift biceps, yan göğüs, arka çift biceps, arka lat yayılışı, yan triceps, karın ve bacak pozu bunların çoğunda Nick üstün. Şey hariç diyordu galiba. Ön lat yayılışı mıydı? Evet, ön lat yayılışında biraz zayıf kalıyor gibi. Can Ünal o pozun Krizo'ya ya da Regan'a gidebileceğini düşünüyor. Bir de en kaslı pozu var tabii. Orada Bonac'ı beğenmişti Can Ünal. Detay olarak Bonac'ı beğenmiş Can Ünal ama Nick'in o ham kütlesi yani kas yoğunluğu nedeniyle pozun yine de muhtemelen Nick'e gideceğini belirtiyor. Nick'te bir ilerleme de varmış galiba Can Ünal'a göre Pittsburgh'a kıyasla. Hem de nasıl? Can Ünal çok daha iyi durumda olduğunu söylüyor. Daha kuru yani definisyonu daha keskin, belki birkaç kilo daha hafif ve karın bölgesini çok daha iyi kontrol ediyor diyor. Hatta Can Ünal biraz da işin esprisinde kendi önceki eleştirilerinin belki de Nick'i kamçıladığını falan ima etmiş. Aynen öyle bir gönderme var. Can Ünal ayrıca Nick'in bireysel poz rutininde damarlarının daha belirgin olduğunu, hamstring ve gluteo yani arka bacak ve kalça kaslarının daha sıkı göründüğünü de eklemiş. Peki William Bonac, Can Ünal onun için ne diyor? O da çok iyiymiş galiba. Müthiş görünüyor diyor Can Ünal. Hatta Pittsburgh'den bile iyi olabileceğini düşünüyor. Nick'le yan yana durduklarında bazı pozlarda Bonac'ın daha fazla detaya sahip olduğu görülüyormuş. Yani Can Ünal adeta bir acaba Bonac sürpriz yapar mı sorusunu da sormuş analizinde. Evet o soruyu ortaya atıyor ama yine de genel toplamda ibrenin hala Nick Walker'ı gösterdiğini düşünüyor Can Ünal. 2. sıra sağlam gibi Bonac için. Gelelim Regan Grimes'a. Onun durumu ne? Regan için Can Ünal diyor ki kondisyonu iyi, yüzünün incelmesinden o içine çökmüş tabir edilen ifadeden belliymiş bu. Yapı olarak ise Yapısı hep konuşulur zaten Regan'ın. aynen Can Ünal da yarışmadaki en iyi yapıya sahip olabileceğini söylüyor. Ama işte eksikleri de var Can Ünal'a göre. Daha fazla kas kütlesi lazım diyor. Özellikle quad yani ön bacak ve göğüs bölgesinde daha kalınlaşması, kas olgunluğu kazanması gerekiyor. Posing peki? Orada bir sıkıntını görmüş Can Ünal. Evet, posing konusunda Can Ünal biraz zayıf bulmuş. Sahnede titrediğini ve kesinlikle daha fazla pratik yapması gerektiğini vurgulamış. Anladım. Sırada Martin Fitzwater var, Krizo. Onda ilerleme var mıymış Can Ünal'a göre? Var. Can Ünal, posing'inin biraz daha iyi olduğunu söylüyor. Steve Weinberger'la çalışmasının etkisini görmüş. Ama hala en büyük eksiği posing diyor. Yine de kondisyon ve doluluk daha iyiymiş Pittsburgh'a göre. Evet, kondisyon ve doluluk daha iyi, parçalı, kuru görünüyor, yani kaslar belirgin, yağ oranı düşük ama Can Ünal bazı teknik hatalara dikkat çekiyor. Mesela arka çift bicepste kollarını tam açamıyor hala. Bir de poz verirken kendine bakma eğilimi devam ediyor. Anlıyorum. Peki Can Ünal neden onu Sasan'ı Leyan'dan önde, yani dördüncü görüyor? Daha fazla kas kütlesi olduğu için diyor Can Ünal.
Yani kütle olarak Sasan'layan önünde olduğunu düşünüyor. Gelelim Sasan Hirati'ye. Can Ünal başta onu 4. bekliyordu. Evet, Can Ünal Sasan'ın çok iyi göründüğünü, kondisyonunun harika olduğunu ve pozlarını çok düzgün, estetik sergilediğini söylüyor. Ya Can Ünal aslında biraz Sasan'ın 4. olması gerektiğini mi düşünüyor gibi? Posing ve sunum açısından. Can Ünal'ın yorumlarından biraz o seziliyor, evet. Yani Sasa'nın posing yeteneği ve kondisyonunu sunuş şekliyle Krizo'nun önünde olması gerektiğini ima ediyor gibi ama işte kütle farkı var diyor. Anladım. Bir de Kennedy vardı galiba, çaylak yarışmacı. Can Ünal ondan da bahsetmiş mi kısaca? Evet, kısaca değinmiş. İyi kondisyon, geniş kanatlar, latlar ama bisepslerinin ve posinginin gelişmesi gerektiğini not düşmüş Can Ünal. Tamamdır. Yani Can Ünal'ın genel tablosuna bakınca Nick Walker bayağı önde ama Bonach hemen arkasında. Regan yapısal avantajıyla, Krizo da kütlesi ve gelişen formuyla dikkat çekiyor. Sasan da aslında çok iyi ama sıralamada biraz geride kalmış gibi Can Ünal'a göre. Aynen öyle. Yani özetlersek Can Ünal'ın bu ön değerlendirme analizine göre tahmini sıralama şu şekilde: birinci Nick Walker, ikinci William Bonac, üçüncü Regan Grimes, dördüncü Martin Fitzwater, Krizo, beşinci de Sasan Heyrati. Tabii bu sadece ön değerlendirme. Finallerde işler değişebilir her zaman. Kesinlikle. Senin için de burada ilginç bir nokta şu olabilir belki. Hakemler karar verirken neye daha çok önem verecek? Can Ünal'ın da işaret ettiği gibi keskin bir kondisyon mu? Üstün posing mi? Saf kas kütlesi mi? Yoksa estetik yapı mı? Evet, bu yarışma tam da bu dengeyi görmek için iyi bir örnek olacak gibi duruyor Can Ünal'ın analizine göre. Farklı güçlü yönleri olan yarışmacılar var ilk 5'te. Ve sana üzerinde düşüneceğin son bir şey daha bırakalım. Can Ünal'ın da dikkat çektiği gibi Nick Walker'ın bu gelişmiş formu, bir de Arnold Classic'teki o rekor ödül parası falan, bütün bunlar acaba vücut geliştirmenin zirvesindeki dengeleri, özellikle olimpiyayı nasıl etkiler bu yıl? İşte bunu zaman gösterecek. Çok ilginç bir yıl olabilir gerçekten. Aynen öyle. Bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere.